Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Orkide yetiştirenler bu videoyu sonuna kadar mutlaka izlesin. Orkide bakımında uygulanması gereken temel bakım tüyoları vardır. Bunları uygularsanız orkideniz sürekli çiçek açıp canlı görüntüsünü korumaya devam eder. Şimdi ilk günden itibaren orkidenizin sürekli dipdiri olması için gerekli 7 temel bakım kuralları nelerdir? Gelin birlikte izleyelim. Sulama. Satın aldınız veya hediye bir orkide geldi. Gelin gibi süslenmiş olan bu orkide bu diriliğini yaklaşık 2 hafta kadar koruyacaktır. 2 hafta sonra artık bakımına başlamalısınız ki orkideniz canlı kalmaya devam etsin. Süslerini sökün ve köklerini görebileceğiniz şeffaf bir kaba yerleştirin. Eski kabını atmayın. Sulama için onu kullanacağız. Köklerin ışık alması ve kök rengine göre sulama zamanını takip edebilmeniz için orkidenizin şeffaf kapta olması daha uygundur. Orkideniz gelir gelmez sulama yapmayın. Çiçekçiden gelen orkidenizin tam ortasında bir sünger vardır ve bu sünger orkidenizin bir süre diri kalmasını sağlar. Siz bu süngeri çıkarmadan bol bol sularsanız orkidenizin çiçekleri bir süre sonra solar. Bu yüzden sulamayı kök rengine göre yapacaksınız. Orkidenizin kök rengi yeşilden griye döndüğünde eski porselen kabının içerisine su doldurun ve orkideyi 10 dakika bu suda bekletin. Suyu iyice emsin. Çıkardığınızda kök renginin tekrar yeşil olduğunu göreceksiniz. Fazla suyu döktükten sonra tekrar porselen kaba koyun ve suyu süzülsün. Daha sonra şeffaf kabına koyun ve bir sonraki sulamayı tekrar kökler gri renk olduğunda yapın. Sulama yaparken kesinlikle saksı içerisinde su kalmasın. Orkideler 6 ayda bir yeni çiçeklerini açar. İlk çiçekleri solduğunda kök bakımını yaparken süngeri de çıkarın. Unlu bit. Orkideniz durup dururken çiçeklerini solarsa toprağını kontrol edin. Toprağın çok nemli olmasından ve diğer çiçeklerden bulaşan unlu bitler olabilir. Orkide toprağının üzerinde dolaşan bu unlu bitler çiçeğinizin öz suyunu emer ve orkideniz bir süre sonra ölür. Bunu nasıl temizleyeceğiniz ile ilgili bir video hazırlamıştım. Yukarıdan ve açıklamalara ekleyeceğim linkten bu videoyu izleyebilirsiniz. Yaprakların sarkması. Orkideniz yapraklarını salarsa eski diriliğini nasıl sağlarsınız? 3-4 diş sarımsağı ince ince doğrayın. İçi su dolu kavanoza aktarın. 1 adet aspirini ezin ve bunu da kavanoza aktarın. Bu karışımı 2 gün demlenmesi için bekletin. Hazırlamış olduğunuz karışımı orkide saksısının yarısına kadar doldurun. Tamamını doldurmayın ki orkideyi içerisine daldırdığınızda su sadece toprak seviyesinde olsun. Orkidenizi eski yerine koyun ve bir hafta sonra yapraklardaki değişikliği net bir şekilde göreceksiniz. Bu işlem için orkidenin kök adetinin fazla olması şart. En az videodaki kadar olmalıdır. Eğer daha az kök yapısı var ise bir hafta yerine 2-3 gün bekletin. Kalan suyu saksı içerisinde bekletmeyin ve dökün. Güneşte mi durmalı? Orkidenizi asla direkt güneşe koymayın. Tül perde arkasından güneş alacak şekilde bol aydınlık olan bir yere koyun. Bu şekilde konumlandırırsanız yaprakları yanmaz ve canlı kalır. Yapraklar çiçeğinizi beslemeye devam eder. Orkide çiçek açtırma. Orkide 6 ayda bir çiçek açar. Çiçeklerini açarken büyük enerji harcayan orkide artık yeni çiçeklerini açmak için enerji toplamalıdır. İşte bu dönemde orkidenizi yeni çiçek açması için beslemelisiniz. 1 litre su dolu kaba yumurta koyun. İçerisine 1 çay kaşığı hardal tozu ekleyin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Bu karışımı süzün. 1 bardak yumurta kabuğu hardal tozu karışımına 1 bardak su ekleyin ve orkidenizi bu suyun içerisine daldırın. 10 dakika bekletin. Daha sonra bu suyu süzün ve eski kabına doldurun.
2-3 diş sarımsağı ince ince kesin. 1 adet aspirini ezin. Bu suyun içerisine atın ve bir sonraki sulamada bu su ile sulayın. Orkidenizin ihtiyacı olan minerali ve enerjiyi bu karışımla vermiş olacaksınız. Ayda bir bu işlemi uygulayın. Yapraklardan besleme. Orkide nemli ortamları sever. Evlerimizde çoğunlukla bu nemden mahrum kalır. Sağlıklı bir orkideniz olmasını istiyorsanız ara sıra yapraklarını ıslak pamuk ile silebilirsiniz. Daha etkili bir yöntem ise taze demlemiş olduğunuz çaydan bir fincan alın ve yarım litre suya ekleyin. Sprey şişesine doldurun ve orkidenizi çiçekleri hariç sulayın. Haftada bir defa bu işlemi uygulayın. 3 hafta sonra gözle görülür gelişmeler olacaktır. Çayın bileşimi orkidenin gelişimi ve büyümesi için gerekli birçok minerali içerir. Bol miktarda azot, potasyum ve diğer elementler orkide köklerinin hızlı büyümelerine yardımcı olacaktır. Patates gübresi. 15 günde bir uygulamanız gereken diğer bir gübre de patatestir. Patatesten 20 gram kesin. 1 litre su ile birlikte rondodan geçirin. Süzün ve sprey şişesine doldurun. 15 günde bir sadece bir ay uygulayın. Bir ay bekleyin ve tekrar 15 günde bir ay uygulayın. Orkide hızlı gelişimini yapraklarındaki hücrelerinden yapacaktır. Yaprakların altlarına sıkmayı unutmayın. Patates gübresi orkidenin sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Kısa sürede orkideniz daha dinç olacaktır. Orkidenin büyümesi için ihtiyacı olan kalsiyum, potasyum patateste bulunmaktadır. Özellikle köklerin hızlı büyümesini teşvik eder. Az miktarda doğal asit içerir. Bu asit bitkinin çabuk toparlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda zararlı mantarları ve böcekleri de temizler. Sabahları uygulayın ki sabah serinliğinde orkide yapraklarının altındaki gözenekler açıktır. Mineralleri daha rahat alır. Bu yüzden de mutlaka yaprakların altına da püskürtün. Özellikle sabahları sulayın ki öğlene kadar orkide yaprakları kurusun. Bu sayede su kurur ve yaprak çürümesine de neden olmaz. 2 hafta içerisinde yeni yaprağını verdiğini görebilirsiniz. Bu anlattığım kurallara uyduğunuz takdirde orkideniz daima diri kalacak ve 6 ayda bir yeni çiçek dalı verip çiçeklerini açacaktır. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kanalımdaki diğer orkide bakım videolarını izlemek isterseniz yukarıdan ve açıklamalara ekleyeceğim linkten izleyebilirsiniz. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı ve zili aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.